Baktık ki uzun zamandır bağımsız oyun önermiyoruz. Necmettin'ciğim ne yaptı? Hemen bir sürü bağımsız oyun aldı, oynadı ve sizlere de bu beğendiğimiz bağımsız oyunları tavsiye etmek istiyoruz. Beğenirseniz siz de oynarsınız. Bizim de gözümüzden kaçırdığımız bağımsız oyunlar varsa bu adama tavsiye edin. Bu adam nereden bu kadar vakit buluyor da bu kadar bağımsız oyun oynuyor bilmiyorum yani. Sen çok güzel girişini yaptın. Ben daha hiç sözü uzatmadan hızlıca o zaman ilk oyunumdan başlayayım o zaman. Ben sadece buradakilerin birkaç tanesinin ismini gördüm. O kadar. Ben sana eşlik edeceğim burada yani. Yancıyım ben. Tamam. Her videoda olduğu gibi demeyeyim. Sen diyeceksin zaten. İlk oyunumuz Road 96. Farklı geçmişlerden gelen iki arkadaşın öyküsünü anlatan oyun. Road 96'daki olayların öncesini anlatıyor. Müzik üyelerinin ön planda olduğu bir hikayeli macera oyunundan bahsediyorum şu an. Buradaki müzikler birer mekanik olarak değil de sadece sizi oyunun temposuna alıştırmak için kullanılmış ve çok başarılı olmuş bir öğe diyebiliriz aslında. Oyunda iki farklı karakterimiz var. Zoe ve Kaito. Oynanış kısmında bu ikisini sırayla kontrol ederek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Her bir bölüm birbirinden farklı ve de eğlenceli. Runner tarzı bir oyun gibi dursa da oyunun seçimlere dayalı bir hikaye anlatımı, keşfedilebilir dünyası ve çözülmesi gereken birçok bulmacası mevcut. Oynanış süresi kısa olmasına rağmen dolu dolu geçen bağımsız bir oyundan bahsediyorum burada. Bu arada oyunun Türkçe yamasını yapan Sinner Claw çeviri ekibine de buradan teşekkür ediyorum. Kendileri birçok bağımsız oyunun çevirisini yapıyor. Benim gibi bağımsız oyun meraklılarının kesinlikle takip etmesi gereken bir ekip. Kendine tekrardan teşekkür ediyorum. Oyunumuz 4 Nisan 2023 tarihinde çıkış yapmış ve Steam fiyatı şu an için 103 lira. Tiny Bunny. Önceki videolardan hatırlayacağınız çevirmen dostumuz Cansun Coşkun yine bir oyun önerisinde bulundu ve ben de bizzat deneyimledim. Oyunumuz seçimlere göre ilerleyen bir görsel korku romanı tarzında. Özellikle psikolojik korku türünde olan oyunun müzikleri gayet başarılı. Dimitri Mordas'ın aynı adlı hikayesinden uyarlanan Tiny Bunny, Sibirya ormanlarının göbeğinde kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde geçmektedir. Bu bölgede çok sayıda çocuk sırra kadem basar. Ailesiyle yakın zamanda bu köye taşınan bir 6. sınıf öğrencisi karakterimiz bu olayların ortasında bulur kendini. Erken erişim olarak çıkış yapan oyun point and click türünde korku gerilim sevenlerin bakmasını tavsiye edebileceğim oyunlardan biri oldu. Görseller ve seslendirmeler gayet başarılıydı. Bir sonraki oyunumuz Season A Letter to the Future. Oyunun ilk fragmanını gördüğümde inanılmaz derecede heyecanlanmıştım. Hem görsel stili hem dünyası gerçekten aradığımız huzur veren oyunlardan bir tanesi olacağı yönündeydi. Oyunu deneyimlediğimde atmosfer ve müziklerin beklentimin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Göstermesine de oynanış kısmında beni inanılmaz derecede yordu. Ağır bir hikaye anlatım ve sunumu var. Gizemli bir felaket, her şeyi silip süpürmeden önce anıları toplamak için evimizden ayrılıp dünyadaki her şeyin notunu tutmaya, resmini çekmeye, sesini kaydetmeye başlıyoruz. Mekanik olarak biraz hantal kalınca da devam etme isteği azaldı şimdi. Oyunun genel atmosferine kötü demiyorum ama mekaniksel olarak biraz daha oyuncu dostu olsalardı kesinlikle bayıla bayıla oynayacağım oyunlardan bir tanesi olacaktı. 31 Ocak 2023 tarihinde çıkış yapan oyunun Steam fiyatı şu an için 235 lira gibi ciddi anlamda yüksek bir bedelde. Pahalıymış lan. Biraz pahalı, bir tık pahalı. Bence almayın. Fragmanı da bir izleyin, iyice karar verin. 235 liraya bir sürü paket alırsınız indirim döneminde. 3A kalitesinde oyunlar oynarsınız. Ya bir de hakikaten oynanış noktasında hani beklediğim, hani aradığımı bulamadım ya. Hani geziyorsun, dolaşıyorsun, çevreyi keşfediyorsun ama yani keşfetme mekanikleri yok, bana geçmedi. Yok abi 5 tane oyun alırım o fiyatına. Bir sonraki oyunumuz Pile Up. Evler inşa etmek, halkının gerekliliklerini karşılamak ve tehlikeli binalarla dar bir alanda farklı şekillerde yönetmen gereken sakinleştirici bir strateji oyunudur. Oyunun genel atmosferi çok rahatlatıcı olsa da oyunda ilerledikçe kurmuş olduğum binalardan bir tanesini yanlış yere yerleştirmenin sonucunda tüm emeklerin boşa gidebilir. Türk geliştiriciler tarafından yapılan oyun 50 TL'den erken erişimde. Denemek isteyenler bakabilir. Hatırlıyor musun? Bu oyunu ilk GIS'te zaten görmüştük. Evet, birkaç yayıncı da oynadı bunu. Ben öyle hatırlıyorum galiba. Evet, çok güzel. Tasarımı, stili çok güzel zaten ya. Yani Bayağı iyi. Hoş bir oyun ama çok dikkatli davranmak gerekiyor burada. Oyun içerisindeki müzikler de çok güzel. Seni alıyor böyle bayağı ciddi anlamda oynatıyor kendini oyun ya. Ama o bittikten sonra, yıkıldıktan sonra bittin yani. İşte o zaman şey yapıyorsun. Daha dikkatli, bir daha yapacağım. Bu sefer daha çok bina kuracağım. Daha üst seviyelere çıkacağım hevesi ve yeni açılan binalarla beraber seni kendinde tutmayı başarıyor aslında. Bu şey vardı ya, kazanın içinde bir tane ibne vardı ya. Kazmayla zıplıyordu böyle. Bir şey yerden sonra düştüğün zaman en başa geliyorsun. Ulan diyordun. Ananı avradını bir daha mı çıkacağım bu kadar yere? Onun gibi bir şey yani. Yok mesela. canım, yani bu çok çok daha farklı bir şey. Olmaz mı? Olmaz. Benzettim. Yani biri rahatlatıcı, biri sinir edici bir oyun. Yani. Tecavülü arif yap. Sen böyle tecavüzsüz Arif yapmışsın yani. Son oyunumuza geçelim. Buyurun Necmettin Bey.
Hemen hızlıca son oyunumuza geçelim. Zira oyunun kendisi de bayağı bir hızlı. Post Void adındaki oyunumuz birkaç kere görmüş olduğum, sonunda da merak edip artık bir deneyimleyeyim dediğim oyunlardan bir tanesiydi. Lakin oyunu oynayınca fark ettim ki ben bayağı bildiğin yaşlanmışım. Post Void hıza her şeyden çok değer veren birinci şahıs nişancı tasarımının hiptonik bir karışımı. Ne demek istiyorum? Oynayınca aslında ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hayatta kalabilmek ve bölümü tamamlayabilmek için öldürebildiğin kadar düşmanı en hızlı şekilde öldürmen gerekiyor. Düşman öldürmek sorun değil ama şu kullanılan grafikler ve bölüm tasarımları bir süre sonra ciddi anlamda baş ağrıtmaya başlıyor. 2020 yılında yayınlanan oyunun Steam fiyatı 33 TL. Burada bir şey koymak lazım. Epilepsi uyarısı koymak Çok lazım. ciddi koymak lazım ya, çok kötü yani. Başta ben böyle fragmanını ilk izlediğimde, videosunu ilk izlediğimde bayağı keyifli geldi. Bana böyle değişik farklı bir oyuna benziyordu ama oyun hem gerçekten çok hızlı hem de çok renkli, yani her renk kullanmışlar yani, pastel boya Ya gibi. beni çok yoruyor öyle çok renkli oyunlar. Ben daha çok böyle durgun temaları seviyorum. Başımı ağrıtıyor benim de senin söylediğin gibi yani. Yaşlandık arkadaşlar. Biraz yaşlandık yani. 30'dan sonra özellikle sade sodaya da düşüyorsun. Çok kötü bir şey. Yani. Önceden herkes sade soda içince derdim bu ne lan derdim. Şimdi ama bakıyorum 50'li sade soda alıyorum eve ya. Her akşam 2-3 tane içiyorum. Çok enteresan bir hale geldik ya. O zaman videomuzu kapatalım Unutmayın ki bağımsız oyunlar çok güzeldir. ve herkese farklı şeyler hissettirebilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Oyunla oyunla kalın. kalın.